Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük boy stitch tarifini anlatacağım. Biliyorsunuz ki stitch'i anahtarlık boyutunda yapmıştık hep beraber diğer videomuzda. Ben açıklama kısmına görmek isteyenler için tekrar eklerim. Şimdi arkadaşlar bu tarifin aynısını yapacağız. Hiçbir değişiklik yapmadan. Şöyle göstereyim. Dilerseniz bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bakın net görünmüyorsa açıklama kısmına da ben tarifi yazmaya çalışacağım. Ya da bana Instagram'dan ulaşabilirseniz bu tarifin resmini size atarım. Şimdi dediğim gibi anahtarlık boyutuyla ördüğümüz tarifin birebir aynısını sadece tığ numaramızı büyüterek yapacağız. Şöyle göstereyim. 5 numara tığ kullanacağız ve bir tane Gala EcoSoft bu yüncülerde, iplikçilerde görürsünüz. 40 TL fiyatı şu anda. En uygun ip bu şu anda kadife iplerde. Bir de Kartopu'nun açık mavisini kullanacağım. Bakın ben burada pembesini yaptım. Şöyle boyutunu anlamanız için anahtarlık boyutu bu. Kadife iple 5 numara tığla yaptığım stitch'in tarifi de boyutu da bu. Bu şekilde. Şimdi koyu mavi ipimizle başlıyoruz. Kadife ipimizi aldık. Öncelikle kafa yapımıyla başlıyorum. Kadife ipimi aldım. Kadife ip ile sihirli halka yapımı zordur arkadaşlar. Dolayısıyla sihirli halkamızı 3 tane zincir çekerek yapacağız. Tığıma ipimi şu şekilde doladım. Bir tane zincir çektim. 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. En başa oluşturduğum birinci zincirime batıyorum. Battım ve ipimi alıyorum. Bir tane geçiriyorum. Şu ışığı bir ayarlayayım. Kış olduğu için çekimlerin kalitesi biraz kötü oluyor. Kusura bakmayın. Sihirli halkamı oluşturdum. Ne kadar görünmese de elinizle dokunduğunuzda burada bir boşluk var arkadaşlar. Şöyle yaparsanız bu boşluğu kaybetmeyin. Şimdi içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Üzerine almadan. Bu boşluğu dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnem oluştu. Hemen ışığı tekrar ayarlayayım. Bakın. Saymak isterseniz de kadife ipi ördüğünüzde arkadan sayacaksınız. Bunu netleştireyim hemen. Bakın. 1 bombeleri görüyor musunuz? 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi hemen her sık iğneyi arttıracağız. 6. sık iğnemizi şuradan tespit edin. Yani şurası. Buraya batıyoruz. 1. Aynı sık iğnenin içerisine tekrar batıyorum. 2. Her sık iğneye çift batacağız. 2. 3. Aynı sık iğnenin içerisine tekrar battım. 4. Bir yandakine geçtim. 5. Aynı sık iğnenin içerisine tekrar battım. 6. Bir yandakine geçtim. 7. Aynı sık iğnenin içerisine tekrar battım. 8. Bir yana geçtim. 9. Aynı sık iğnenin içerisine tekrar battım. 10. Bir yana geçtim. 11. Aynı sık iğnenin içerisine tekrar battım. 12. Ve dediğim gibi saymak için ters çevirin. Bakın çiçek gibi bombeler ortada. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Sesler için kusura bakmayın. Bugün hafta sonu ve çocuklar evde ve çıldırıyorlar. Evet, şimdi toplamda 12 tane sık iğnemizi elde ettik. Bir parça ip kestim. İpi ilmek belirleyici olarak buraya sıramı
koruyabilmem için koyuyorum. Yani takip edebilmek için. Şu an ışık çok kötü, kusura bakmayın, hava kararıyor. Bakın 1 ve 2. sıramızı yaptık. 1 ve 2. Bunu şu an ilk öğrenenler, yeni başlayanlar anlamayabilir. O yüzden bu ilmek belirleyicini kesinlikle koyun. 1 ve 2. sıramıza ilmek belirleyicimi koydum. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Bakın hemen yanındakine devam ediyorum. Bir tane sık iğne yaptım, tek battım. Hemen yanındakine arttırma yapıyorum. Yani bir ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bunu sıranın sonuna kadar tamamlayacağız. Yani 6 kere yapacağız. Bir sık iğne, bir arttırmamı yaptım, bir tane yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Bir sık iğne, tek battım. Yana geçtim. Aynı ilmeğin içerisine 2 tane batarak arttırıyorum. İkinciyi yaptım şimdi. Tekrar bir sık iğne, bir yandakine bir tane arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar yapıp buluşalım. Evet, sonuncuya geldim. Bir sık iğne, bir arttırmamı yaptım. Yani 1, 2, 3. sıramızı yaptık. Bir üste taşıyorum ilmek belirleyicimi. Şimdi ise 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. 4. sıramızdayız. Bir sık iğne, tek battım. 2 sık iğne, tek battım. Üçüncüyü arttırıyorum. Aynı ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım. Bunu da yine 6 kere tekrarlayacağız. Bir sık iğne, tek, 2 sık iğne, tek, üçüncüyü arttırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 2 sık iğne, bir arttırmamızı da tamamladık. 1, 2, 3, 4. sıramızı tamamladık. Şimdi 5. sıramıza atlıyoruz. İlmek belirleyicimi bir üste taşıdım. Şimdi ise 3 sık iğne, bir arttırma arkadaşlar. 1, 2, 3 tane tek battım. Dördüncüyü arttırıyorum. Yine 6 kere sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Evet, şimdi 5. sıramızı bitirdik. 6. sıramızda ise yine ilmeğimi bir üst sıraya taşıyıp 4 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca devam edelim. Bana devam et. Evet. Benim gibi ör. 2, 3, 4 sık iğne battım. Bir tane arttırıyorum. Anne, bana bundan versene. Tamam, Anne. tamam bir tanem. Şu an 6. sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. 4 sık iğne, bir arttır, sıra sonuna kadar yapalım. Sesler için çok özür diliyorum. Önceki videolarımda bahsetmişimdir. Küçük oğlum otizmli, 5 yaşında henüz. Biraz engel olamıyorum. Hep beraber öreceğiz inşallah. Evet, 4 sık iğne, bir arttırmamızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir ilmek belirleyicimi atlatıyorum. 7. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ise 5 sık iğne, bir arttırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek battım. Öreceğim. Bir sonrakine bir arttırma yapıyorum. Öreceğim. Ör Kayracığım. Şimdi geldi bir de camın önüne oturdu ki ışığımı tamamen kesti. Ah Kayram. Şimdi 5 sık iğne, bir artırma yaptık. 7. sıramızı tamamlıyoruz. Toplam 6 sıra yaptık şu anda arkadaşlar. Çevirebilir miyim? Evet, şimdi arkadaşlar 5 sık iğne, bir artırmamızı da tamamladık. Toplamda 7 sıra oldu bakın. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra yaptık. Arttırmamızı bitirdik. Toplamda etrafında 42 tane sık iğnemiz oldu. 42 sık iğnemizi de yine şöyle ters çevirin. Şuradan sayabilirsiniz. 2, 4, 6. Bakın boğumlar daha belli. 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu şekilde sayarsanız 42 sık iğne elde etmiş olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi ise
ilmek belirleyicimi yine bir üste taşıdım. Artık düz öreceğim arkadaşlar. İlmek belirleyicimizin yerini artık oynatmayın. Burası sabit kalsın. Şimdi 8. sıramızı yapacağız. 14. sıramıza kadar her sık iğneye tek batarak dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Kafamızı yapıyoruz şu an. Bu şekilde dümdüz örüyoruz. Her sık iğneye tek batın. Bakın şu an 8. sıramı gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14 olana kadar dümdüz örün. Beni bekleyin ve bunu yerini sakın oynatmayın. Bu 8'de kalsın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ipimizi burada bıraktık. Çünkü sıramızı sayabilmemiz içindi. Burası 8. sıra. İpin olduğu hiza 8. sıramız. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam 14 sıra olana kadar yaptık. Yani kaç ediyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda tam 7 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi artık ipimizi üste çekebiliriz. Ama önce mavi ipimize geçeceğiz 15. sırada. Şu şekilde burayı bu şekilde çektik ya, geri alıyorum. 1, 2 zincirimi tığıma aldım. Burayı böyle bekletelim. Mavi ipimizi alalım. Şimdi mavi ipimizi elimize hemen doluyoruz. Şunu gerdiriyoruz. Sıktınız. Bir elinizde de şöyle arkadan tutun bunu. Mavi ipimizden bir parça önde bırakacak şekilde buraya geçiriyoruz. Şimdi hemen mavi ipimi bağlıyorum. Koyu mavi ile açık maviyi arkadan bağladım. Ben de koyu mavi ersene. Şimdi koyu mavi ipimi kesiyorum. Makasınız yanınızda hazır olsun. Makasa çok ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Şu an 15. sıramızdayız. Açık mavi ipimizle 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bana mavi stil mi diyorsun? Evet Kayra. 3 4 5 5 tane mavi ile sık iğne yaptım. Bir tane azaltma yapıyoruz. Bakın bir tane battım aldım. Bir tane de yanındakine battım aldım. 3 tane halkamı birbirinden çıkardım. 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane azaltma. Bunu 2 kere tekrarlayacağız. Hadi birlikte yine yapalım. 1 2 3 4 5 tane sık iğneyi battım. Bir tane azaltıyorum. Buraya girdim. Bir yandakine çıktım. Bir halka aldım. Buraya girdim. Bir yandakine çıktım. Bir halka daha aldım. Üçünü birbirinden geçirdim. Şimdi 4 sık iğne daha yapıyoruz. 1 2 3 ve dördüncüyü yaparken halkamı 2 tane de bırakıyorum. Yani üstünden alıp geçirmiyorum. 2 tane de bıraktım. Beyaz ipimi arkadan tuttum. Şu şekilde. Kayracığım sessiz oluyorduk. Kayra sessiz oluyorduk bebeğim. Şimdi koyu mavi ipimi aldım. Aynı başta yaptığımız şekilde geçirdim. Dilerseniz hiç kesmeden de yapabilirsiniz. Ama kadife ipte daha gergin olduğu için ben kesmek istedim. Bol bol bırakarak arkadan kesmeden de bu ipi yürütebilirsiniz. Ben bu sefer yürütmeyeceğim. Keserek gideceğim. Yani şu şekilde ipi atıyorum mavi ipi ya da koyu mavi ipi buradan buraya getirebilirdiniz kesmeden. Daha önceki videolarımda yaptım. Ama burada yapmayacağım. Stitch'te yapmışızdır mesela. Şimdi koyu maviye geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum hemen yanına. Şimdi ise 5 sık iğne bir azaltmayı 3 kere tekrarlayacağız. Ben gitme 1 2 3 4 Ben gitme biliyorsun. Evet bir tanem ama sessiz ol. Bir tane azaltma yapıyorum. Girdim, çıktım. 3 tane halkam oldu. Hepsini bir çıktım. Birinciyi yaptık. Kaldı 2 tane. Evet son 5 sık iğne
yaptım. Tekrar azaltıyorum. Toplamda 3 tane 5 sık iğne bir azaltma yaptık sıra sonuna gelene kadar. Sıra sonuna geldik. Dilerseniz bu ilmek belirleyicini üste takabilirsiniz ama ben artık açık maviden sıra sonuna geldiğimizi anlarız diye bunu burada tutacağım. Zaten şu çizgiden de anlayabilirsiniz. Bakın ipin çizgisi, burası bizim sıra sonumuz. Şimdi arkadaşlar 5 sık iğne bir azaltma yaptım. Tekrar açık maviye geçeceğiz. Şimdi şöyle yapmıştık ya, bakın. Azaltma yaparken üçünü bir şöyle alıp çıktım ya. Burada kalın. Çünkü açık mavi ipe geçeceğiz. Koyu mavimizi arkaya alalım. Açık mavimi aldım. Bunu arkadan gerdirdim. Açık mavi ipimi geçiriyorum azaltmamdan. Tekrar arkadan bağladım. 2 kere bağlamanız yeterli. Ve koyu mavi ipimi tekrar kesiyorum. Ve açık mavi ipimle devam ediyorum. Şimdi 4 sık iğne bir azaltma yapacağız 2 kere açık mavi ipimizle. 1 2 3 4 sık iğne, bir tane azaltma. Tekrar 1 2 3 4 ve bir tane azaltma. Ve tekrar 4 sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 dördüncüye geldik. Ne yapıyoruz? Üzerinden geçirmeden 2 halkada bırakıp koyu mavi ipimizi alıyoruz. Bu şekilde arkadan tekrar açık mavi ipimle bağlıyorum. Kayroşum şu an omuzlarımda. Zor şartlarda çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer kızar ya da git dersem daha çok çıldırır. Otizmin de bu yanı. Şimdi 16. sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. 4 sık iğne bir azaltma yaptık. 2 kere 4 sık iğne yaptık açık maviyle. Şimdi koyu mavimizle bir tane azaltma yapıyorum hemen yanına. Anne. Tatlım. Şimdi bir tane azaltma yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 4 sık iğne bir azaltmayı 3 kere tekrarlayacağız. Sıra sonuna gelene kadar, açık maviye gelene kadar 4 sık iğne bir azaltmayı 3 kere yapacağız arkadaşlar. Evet, 3 tane 4 sık iğne bir azaltmamızı yaptık. Ben azaltmayı henüz yapmadım. Tutuyorum. Yani 16. sıramızı bitirdik. Şu an 30 tane sık iğnemiz olmalı burada arkadaşlar. 30 sık iğne etrafında. Şöyle sayarsanız 2, 4, 6, 8 diye 30 sık iğne olması gerekiyor. Şu an 17. sıramıza geçiyoruz. Tekrar açık mavi ipimizi yanımızda hazır ettik. 4 sık iğne bir azaltmanın sonuncusunu şöyle yapıyoruz. Bakın 3 taneyi aldım. Maviyi arkada tutuyorum. Elimle sıkıyorum. Açık maviyi ön taraftan aldım. Onu da önden tutup geçiriyorum. Ve arkadan ikisini bağlıyorum. Kısa ipimle uzun koyu mavi ipimi bağlıyorum. Ve kapattım. Şimdi açık mavimizle tekrar 17. sıradan yolumuza devam ediyoruz. Sıramızı dediğim gibi buradan itibaren sayarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi 17.yi yapıyoruz. Tekrar arkadaşlar 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 3 kere tekrar ediyoruz bunu. 1, 2, 3 sık iğne. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane yaptım. Kaldı 2 tane daha. 1 Sen 2 ikisin. 3
Bir azaltma. Anne bitirdin mi? Bitiriyorum annem. Şimdi sonuncu 3 azaltmayı yapıyoruz. 1 2 3 yaptım ve bir azaltırken yine ipimi arkada tuttum. Koyu mavi ipime geçmek için koyu mavimi önden tutuyorum. Şimdi koyu mavi ile de yine 3 sık iğne bir azaltma yapacağız arkadaşlar. Yine buradan bağlayalım. Bak Bağladım ve açık mavimi kesiyorum. Şimdi koyu mavimle de yine 3 sık iğne bir azaltmamı 3 kere tekrarlıyorum. Şuradan girersem aynı yer olur şurası. 1 Anne ne yapacağız? İki. Doğum gününde mi kullanacağız? 3 Yoksa dans edeceğiz mi bununla? Dans edeceğiz annem. Bir tane azaltma yaptım. Üçünü çektim. Birinci 3 sık iğne bir azaltmamı yaptım. Şimdi 2 tane daha sıra sonuna kadar yapın buluşalım. Şimdi arkadaşlar 17. sıramızı bitirdik. Kaldı burada 24 tane sık iğnemiz arkadaşlar. Şimdi tekrar azaltmamın 3 tane halkasını koyu maviyi bırakıp açık maviye geçiyorum. Açık mavimi taktım. Arkadan koyu mavimle bağlıyorum. Artık sonuncuyu yapıyoruz. Sonuncu değil, bir tane daha vardı herhalde, neyse. Mavi niye yapıyorsun he? Koyu maviyi kapattım Kayra. Şimdi 2 sık iğne bir azaltmadan devam ediyoruz. 1 2 ve bir tane azaltıyorum. Tekrar 3 kere tekrar edeceğiz bunu. 1 2 tane tek battım, bir tane azalttım. Tekrar 1 2 ve bir tane azaltırken bıraktım ve koyu mavi ipime geçiyorum. Arkadan bağlıyorum. Pardon, neredesin açık mavi ipim? Açık mavimle kısa koyu mavimi bağlıyorum. Açık mavimi kesiyorum. Şimdi tekrar yine 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. 3 kere tekrar edeceğiz. 1 2 sık iğne, bir azaltma. Sıra sonuna kadar yapın, beni bekleyin. Evet, 2 sık iğne bir azaltmamı yaptım. Sonuncuyu. Şimdi bir sık iğne bir azaltma. Artık açık mavi kullanmıyoruz. Bir sık iğne bir azaltmayı sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Ve artık daraldığı için elyafımızı dolduralım. Boncuk elyafımı alıyorum. Olabildiğince dolduralım. Yumuşak olacak şekilde. Evet, elyafımızı doldurduk. Sıramızın sonuna kadar bir sık iğne bir azaltma yaptık. Bundan sonrasında da artık hep kapatacağız arkadaşlar. Şöyle oval şekilde doldurmaya, dizayn etmeye çalışın. Şimdi tamamen 6 azaltma yaparak artık kapatıyoruz. 1 2 azaltma, 3 azaltma, 4 7 azaltma yaptım. Bir tane, bakın yavaş yapayım, pardon. Bakın sonuncuya şuradan girdim. Bir tane aldım. 2 tane halkam kaldı ya burada. Bir halkamı bir halkamın içerisinden geçirdim. Bir tane de zincir attım. Bir miktar ipimi uzun kestim. Çektim ve şuradaki oluşan boşluk var ya, onu bu şekilde çekerek kapatıyorum. Aynı diker gibi. Bu ipimi de şuradan şöyle alıp içerisine laps diye gizliyoruz. Buraları temizleyelim. Bakın arkadaşlar, kafa yapımı bitti. Şimdi sayalım. Toplamda 20 sıra olacak.
Başlangıçtan itibaren 20 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Toplamda 20 sıralık kafamızı yaptık, bitirdik. Bakın mesela ben anlatırken ne diyorum size? Etrafı 30 sık iğne kalmalı. İşte 24 sık iğne, 18 azalttıkça. Eğer sizinki 19 çıktıysa lütfen endişe etmeyin. Hemen bir tane daha azaltma yapıverin. Bakın bu kadife ip hatayı kabul eder. Hatayı bunu doldurarak telafi edersiniz. Yamuk mu oldu? Şu tarafına biraz daha elyaf iti verin. Kadife ip esnek iptir. Yaptığınız yani sayılara odaklı olmayın. Bir hata yaptıysan atıyorum 30 sık iğne kalması gerekiyorsa ipte sizinki 29 kaldıysa bir tane arttırıverin. Misal yani sayılara odaklanmayın. Çıkardığınız ürüne odaklanın. Şimdi arkadaşlar vücut yapımına geldik. Yine sihirli halka ile başlayacağız. Kadife iple sihirli halka yaparken dediğim gibi 3 tane zincirle başlıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Geliyorum en baştaki zincirime batıyorum. Bir tane alıyorum. Kalıyor burada 2 tane. Halkamı halkamın içerisinden geçiriyorum. Buradaki boşluğu elimle tutup bırakmıyorum. Ve içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu arkadan dediğim gibi sayabilirsiniz. 2, 4, 6 tane tomurcuğum olmuş olması gerekiyor. Hemen bir yandakine batıyorum. Çift batacağız. Her sık iğneye çift batarak 12 sık iğne elde edeceğiz. 1, 2. Aynı ilmeğin içerisine battım. Hemen yandakine özür dilerim batamadım. 3, 4. Hemen yandakine 5, 6. Hemen yandakine Nereleri 7, yapalım? 8, Stitch'in burnusu 9, korku, 11, gözleri 12. Evet Kayra, şu an Stitch'in vücudunu yapıyoruz Kayra. Bildin mi? bitti. Tamam. Yani ev aydınlık aslında. Neden bu kadar karanlık çıkıyor anlamıyorum. Camın önüne de oturdum. Şimdi arkadaşlar 12 tane yaptık. Dilerseniz hemen ilmek belirleyicimizi kestiğimiz parçayı buraya takalım. Şimdi bir sık iğne bir arttırmayla devam ediyoruz. Hemen yanındakinden. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Ben alt yazı da ekliyorum. Sesimi illa ses dinlemek zorunda değilsiniz. Alt yazıdan da takip edebilirsiniz. Alt yazı özelliğini kendiniz açmanız gerekiyor telefonunuzda. Yoksa ben yüklerken alt yazı özelliğiyle yüklüyorum. Bir sık iğne bir arttırmayı sıra sonuna kadar yapalım. Bir tane tek battım. Bir yanındakine aynı ilmeğe çift batarak. Anne Stitch'i son Bir sık iğne bir arttırmamı yaptım. Üçüncü sıramızı bitirdik. Pardon 1, 2, 3. Üçüncü sıramızı bitirdik. Bir sık iğne bir arttırmamızı yaptık. Şimdi 2 sık iğne bir arttırmamızı yapıyoruz. Dördüncü sıramız. 1, 2 tane tek batıyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine sıra sonuna kadar aynı yapacağız. 2 sık iğne bir arttırma. Dördüncü sıramızdayız. 1, 2 ve arttır. Vah. 2 sık iğne bir artırmamızı yaptık. Dördüncü sıramızı tamamladık. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırayı tamamladık. Şimdi 5. sıramızda 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3 tane tek battım. Bir tane arttırdım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttır yapın. 3 sık iğne bir artırmamızı da tamamladık. 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi 6. sıramızda
4 sık iğne, bir artırma yapacağız. Yine sıra sonuna kadar tam 36 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Hadi bir tane daha birlikte yapalım. 1 2 3 4 tek battım. Bir tane yanındakine Onlar aynı kimin? ilmeğe çift batarak arttırıyorum. Anne onlar kimin? Bizim annem. 4 sık iğne, bir arttırma yapalım sıranın sonuna kadar. Evet, 4 sık iğne, bir artırmamızı da tamamladık. Bakın sıra sonuna geldik. Siz bunu ilerletebilirsiniz de. Bakın şu şekilde çizgimin sonunda sıra sonuna gelmiş oldum. Yani toplamda arkayı çevirdiğimizde buradan 2, 4, 6, 8 diye sararsanız burada 36 tane sık iğnemiz oldu. Ve şimdi arkadaşlar koyu mavi ipimizle bunu hemen bir üste taşıyalım. Bu yerimizi kaybetmeyelim. 14 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 13 ve 14. 14. sık iğnemi yapıp bu iki halkamı bekletiyorum. Mavi ipimi arkadan alıyorum. Açık mavi ipimi öne getiriyorum. Bu şekilde geçirip arkadan bağlayıp keseceğim. Kısa açık mavi ipimle koyu mavi ipimi bağlıyorum ve koyu mavi ipimi kesiyorum. Oha ben atım. Şimdi 8 tane açık mavi ipimle örüyorum. 1 2 Şimdi bir şey yok bunda. 3 Bundan var mı? Bundan da. 4 Var mı? 5 Anne, bundan mı? 6 Koyuyor. 7 ve 8. 8'i yapıp bu şekilde iki halkamı bekletip hemen koyu mavi ipimi öne alıp açık mavi ipimi de arkadan sıkıştırıp bu şekilde geçirip hemen arkadan kısa koyu mavi ipimle açık mavi ipimi bağlayıp açık mavi ipimi keseceğim. Buradan oturup Şimdi koyu mavi ipimle 14 tane yine dümdüz sık iğne yapıyorum. 1 burada oturabilir miyim? Oturabilsin aşkım. Evet, şimdi sıramızın sonuna kadar 14 sık iğne yaptık. Şu an arkadaşlar 7. sıramızı tamamladık. Şimdi 8. sıramızda ise 13 tane koyu mavimizle yapıyoruz sık iğne. 1 2 3 4 12 ve 13.'yü yaptım. 2 tane halkamı burada bıraktım. Arkadan alıyorum. Açık mavi ipime geçiyorum. Ve hemen koyu mavi ipimle bağlıyorum arkadan. Koyu mavi ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar açık mavi ile 10 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 9 ve 10 yaptım. 2 halkamı burada bıraktım. Koyu mavi ipime tekrar geçiyorum. Kısa koyu mavimle açık mavimi bağlıyorum. Açık mavi ipimi kesiyorum. Koyu mavi ile devam ediyoruz. Koyu mavimle 13 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 12 ve 13. Bakın. Son ilmek belirleyicimin yanına geldim. Dilerseniz bunu her sırada üste taşıyabilirsiniz. Ben şu çizgiden takip edebildiğim için burada bırakmakta yarar görüyorum. Şimdi 8. sıramızı bitirdik. 9. sıramızda ise koyu mavi ipimizle 4 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne tek batıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Bakın girdim, bir tane halka aldım. Bir yanındakine daha girdim. Bir tane halka aldım. Üçünü bir anda çıkıyorum. Bir tane daha 4 sık iğne bir azaltma yapın. Toplamda 2 tane 4 sık iğne bir azaltma yaptık. Kaldı bir tane sık iğne burada. Onu da bu şekilde aldım. Tekrar açık mavi ipime geçiyorum.
Önde açık mavi ipimi bıraktım. Koyu mavi ipimi bağlıyorum kısa açık mavi ipimle. Koyu mavi ipimi kesiyorum. Şimdi açık mavi ipimle 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi yan yana 2 tane azaltma yapıyorum. Birinci azaltmamı yaptım. Üçünü geçirdim. Hemen yanına bir azaltma daha yapıyorum. Bakın. Şuraya batıyorum. Özür dilerim, azaltma yapacağız. Yanından aldım. Bir yanından daha aldım. Üçünü bir çıktım. 2 tane azaltmayı yan yana yaptık. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve üçüncüye geldim. 2 halkamda bıraktım. Renk değiştiriyoruz. Koyu mavimi aldım. Kısa koyu mavimle açık mavimi arkadan bağladım. Açık mavi ipimi kestim. Koyu mavimle devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum koyu mavimle. Bir tane azaltma yapıyorum. Ve 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir azaltma, 4 sık iğne yapıyorum. Bir azalttım. 1 2 3 ve 4. Bakın sıramın sonuna çizgime geldim. Böylece 9. sıramızı da tamamladık. Şimdi 10. sıramızda 11 tane sık iğne yapıyorum koyu mavimle. 2 Evet, 11 tane koyu mavimle sık iğne yaptım. Hemen açık mavime geçiyorum tekrar. Ön tarafı açık mavimi alıyorum. Açık mavi ile koyu mavimi bağlıyorum. Ve kesiyorum. Koyu mavimi kestim. Açık mavimle 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 8.'yi yaptım. Koyu mavimi devraldım. Arkadan bağlıyorum. Şimdi koyu mavimle sıra sonuna kadar 11 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 11. Sıramın sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar 10. sırayı tamamladık. Koyu mavimizle 11. sıradan devam ediyoruz. 3 sık iğne, bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 ve bir tane azaltıyorum. Bunu 2 kere tekrarlayın. Tekrar 1 2 ve 3 ve bir azaltma. Bir azaltmamı yaptım. Bir tane buraya sık iğne yapıp tekrar açık mavime geçiyorum. Ve arkadan bağlıyorum. Açık mavimle koyu mavi. Açık mavimle 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi peş peşe 2 tane azaltma yapıyorum. Yan yana bir tane azalttım. Hemen yanına bir azaltma daha yapıyorum. Ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Burada bırakıp koyu mavime geçiyorum. Koyu mavimle bir tane sık iğne yapıyorum hemen yanına. Bir azaltma yapıyorum. 3 tane tek sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar bir azaltma, 3x yapıyorum. Bir azaltma, 1 2 ve 3. Şimdi 11. sıramızı bitirdik. 12. sıramızdayız. Koyu mavimizle 9 sık iğne yapıyoruz. 1 2
3, 4, 5, 9 yaptım. Açık mavime geçiyorum hemen. Arkadan bağlıyorum. Açık mavimle ise 6 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'da durup koyu mavi ipime geçiyorum. Arkadan bağlıyorum. Koyu mavimle 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, sıra sonuna kadar 9 yapalım. Evet, 9 tane sık iğne yaptım. Sıranın sonuna geldim. Şu an 24 tane sık iğnemiz var burada arkadaşlar ve 12. sıramızı bitirdik. Şu an 13. ve son sıramızı yapalım. Yine koyu mavimizle 2 sık iğne, bir azaltmayı 2 kere tekrarlıyoruz. 1, 2. Bir azaltma. Tekrar 2 sık iğne tek batıyorum. Bir tane azaltıyorum ve bir tane sık iğne yapıp yanına açık mavime geçiyorum. Arkadan bağlıyorum. Şimdi açık mavimle bir sık iğne yapıyorum. 2 tane azaltmayı peş peşe yapıyoruz. Bir tane azalttım. Hemen bir yanına bir tane daha azaltıyorum. Ve hemen yanına bir sık iğne daha yapıp koyu mavi ipime geçiyorum. Koyu mavi ipime geçtim. Bir sık iğne yapıyorum. Bir azaltma yapıyorum hemen yanına. Ve 2 sık iğne tek yapıyorum. Şimdi tekrar bir azaltma 2x yapacağım. Bir azaltıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve toplamda 18 sık iğnemiz kalmış oluyor arkadaşlar ve 13. sırayı da bitirdik. Artık vücudumuz bitti. Şuradan bir tane ilmek alıyorum. Halkamı halkamdan geçiriyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Toplamda 13 sıra arkadaşlar. Başlangıcımı da çıkardım. Bu da vücudumuz. Bunu da dolduracağız. Bunu doldurmak kolay diye zaten öncesinde doldurmadım. Şimdi kollarını yapıyoruz. Sihirli halka yapacağız. Sihirli halka yapmak için 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Birinci zincirimin içerisine batıyorum. Ve içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. 3 kere tekrar edeceğiz. Bu birincisi. Tekrar bir yanındakine bir tane tek battım. Bir yanındakine bir tane arttırıyorum. İkinciyi yaptım. Tekrar son olarak bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. Ve 3. sıradan 6. sıraya kadar da düz örüyoruz. Ve 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Yani 4 sıra. 4 kere 9, 36. 36 sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu şekilde düz örerek 36 sık iğne yapalım. 4. 36 sık iğne yaptık. Dümdüz ördük. Şimdi kolların içini doldurmuyoruz elyafla. Birleştiriyoruz. İkisini bakın şöyle katladım. Bitirdiğim yeri yana getirdim. Ne yapıyorsun sen? Katladım ve dikiyorum karşılıklı. İkisini bakın karşılıklı geçirdim. Kimin acaba, o kimin? Senin olacak Kayra. Sessiz ol. 1, O benim olmayacak. Hayır. 2. Ya hayır, o Kayra tamam. küçük. 3 Küçüğünü benim olmayacak. ve 4. Dördüncüyü de şu şekilde kapatıp
kesiyorum. Kolumuz bu şekilde. Bir tane de ayak yapalım hemen. Yine sihirli halkamızı başlıyoruz. 1, 2 ve 3 zincirle. Hemen şuraya batıyorum ilk yaptığımız zincire ve kaydırıyorum. İçerisine 6 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, İçine pamuk. 4, 5 ve 6. Her sık iğneye çift batıyorum. Kayra yapma lütfen. 1, 2, 3, 4. Aynı ilmeğin içerisine 2 batarak gidiyorum. 5, 6, 7, 8, bir yandakine 9, 10, diğer yandakine 11 ve 12. Şimdi arkadaşlar yine 3, 4, 5 ve 6. sıraları dümdüz öreceğiz. Yani 3, 4, 5, 6. 12 çarpı 4 48 ediyor sanırım. Evet. 48 sık iğne yapalım direkt. 1, 2, 3. Bu şekilde sayarak 48 tane sık iğne yapalım. Dümdüz örüyoruz. Evet arkadaşlar, ayağımızda da 48 sık iğne yaptık. Toplamda 6 sıra olacak ve 12 sık iğne etrafında olacak şekilde hemen kapatmamızı yapıyoruz. Ayağımızı dikerken dolduracağız. Bu vücuda dikerken ayağımızı o zaman dolduracağız. Kolumuzu birleştirdik. Bu şekilde. Kolumuz ve ayağımız. Evet, şimdi kulak tarifiyle devam ediyorum. İç kulaklarımızı yapıyoruz. Öncelikle açık mavi ile 2 tane iç kulak yapalım. 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 12 tane zincirimi çektim. Hemen yanındakinden 10 tane sık iğne yapıyorum. Zincirlerimin üzerine. 2, 3, 4, 10 tane zincirimin üzerine yaptım. Kaldı sonuncu. Sonuncu boşluğuma da aynı zincirin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi tekrar 10 sık iğne daha yapıyorum. Hemen yanından devam ediyorum. Dönüyorum. 1, 2, 3. Evet, 10 sık iğne daha yaptım. Sıramın sonuna geldim. Hemen şu başa bir tane arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Şimdi 5 tane trabzan yapıyorum. İlmeğimin üzerine, tığımın üzerine alıyorum. Hemen yanına şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. 1. Bakın ikisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. 2. Üzerine aldım. 3. 4. 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 tane de yarım trabzan yapacağım. Üzerine alıyorum. Üçünü bir çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, ve 5. Ne? Şimdi Niye örüyorsun? sana örüyorum annem. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanına da bir tane arttırma yapıyorum. Batamadım.
Kayram, kolumu tutma Kayram. Arttırdım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Şimdi şu ışığımızı tekrar bir açalım. Şimdi yine 5 yarım trabzan yapıyorum. 1 2. Kayra dokunma. 3 4. Kayra sabırsızlıkla bunun bitmesini bekliyor. O yüzden başımdan ayrılmıyor. 5 yarım trabzan yaptım. Şimdi 5 tane normal ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi aynı ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Çift batıyorum. Üç trabzan da yanına yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi 6 yarım trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2 tane arttırıyorum. 2 sık iğne yan yana arttırıyorum. Ve ikinci sık iğnemi de yapıp ipimi kesiyorum. 2 tane iç kulağımı yaparken ipimi kesiyorum. Ama koyu maviyi yaparken ipimizi kesmeyeceğiz. Aynı tarifle yine bir tane koyu mavi yapalım. Evet. Koyu mavi kulağımızı aldık. Açık mavinin içine oturttuk. Şu şekilde. Şurayla şura birbirine denk gelecek şekilde bitirdiğimiz noktalar eşit olsun diye içine oturtuyoruz. Karşılıklı ilmek ilmek sık iğne yapıyoruz. Bakın aynı ilmeklerden geçirdim. İlmekleri karşılıklı dikiyoruz. Sık iğne yapıyoruz yani karşılıklı dikerek. Evet, bu şekilde karşılıklı örüp dikip kesip bitiriyoruz. İplerimizi aralardan gizliyoruz. En son bunu kafaya dikerken burayı böyle katlarız. Şurayı da şöyle dışa çeviririz. Buyurun size stitch kulağı. İsterseniz böyle de olur. Bu şekilde dikeceğiz. Şimdi göz yapımını anlatacağım. Bakın şu şekilde yuvarlaklar kestim. Bunu göz kararı kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Şu şekilde 6 santim boyu, eni de 5 santim ovaller kestim. Bunun bir standardı yok. Bakın 6 santime 5 santim beyazlar. Siyahlar ise 4,5 diyebilirim. 4,5'a 3,5 diyebilir miyiz? 4,5'a 3,5 diyebiliriz. Şu şekilde. Bunları şimdi yapıştıracağım. Ben yapıştırırken bu uhuyu kullanıyorum. Pelikan'ın Peligom çok amaçlı yapıştırıcı diye geçiyor. Daha önce birçok şey denedim ama bu Peligom gibi güzel uhu olmuyor arkadaşlar. Benim çocuklarım hala kullanıyor. Asla çıkmadı.
5 yıl önce ördüğüm oyuncak var, Spider-Man. Hala keçesi 1 metre 1 milim oynamış değil. At mı oynadı? Anne. Evet anne. Ben düşüneyim. Bakın bu şekilde iç içe hepsini yapıştırdım, bunları da. En sonuncuyu yapıştıralım. Bu tamamen göz kararı. Bunda santim aralık vermek çok doğru değil. Görsel işi olduğu için. Gözüm yapıyorsun. Evet bir tanem. Görerek yapmanız önemli. Kendi kafanıza göre, kendi görselinize göre. Şimdi arkadaşlar Stitch yapıştırıyor anne. Şimdi pamuk koyduk anne. Stitch'in gözü var. Evet, şu şekilde gözlerini yapıştırdık. Anne. Şimdi kulaklarını dikeceğim arkadaşlar. Ben dikmek için şöyle bir yorgan ipi kullanıyorum ve çuvaldız. Düğümümü attım. Şuradan birleştireceğim. İçeriden düğüm içeride kalsın diye buradan geçirdim. Karşılıklı burayı bir birleştireceğim. Pardon. Korktum anne ya. Niye korktun ya? Stitch yapmam. Korkun. Bu ince ipler bakın kadife ipte hiç belli olmuyor. O yüzden hani renk konusunda da endişe etmenize gerek yok. Bu kadar yeter. Şimdi yanakların yanından şu şekilde dikeceğim. Tam şu hizadan dikiyorum. Artık neredeyse bir günü tamamlıyorum şu an video çekiminde. Aşırı yoruldum. Bir daha büyük yapmayacağım büyük ürünlerin çekimini diyorum. Çünkü çok benim yani çocuklarla aşırı yorucu oluyor. Ama siz isteyince dayanamıyorum. Bu şekilde dikiyoruz. Evet bu şekilde kulaklarını da diktik. Orantılı dikmeye dikkat edin. Ben video çekiminde yaptığım ürünü teşhir ürünü sayıyorum. Eğer satacaksam daha ucuza satıyorum. Ya da çocuklarıma veriyorum. Çünkü burada özenemiyorum. Yoruluyorum, sırtım ağrıyor. Tamam bir tanem. Yani özen derken işte normalde ben bunu bir günde bitirmem. 5 güne yayarım. Düzenli ve özenli bir şekilde yaparım. Yoksa bir günde evet oyuncak bitirebilirsiniz arkadaşlar ama gerekli özeni gösteremezsiniz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hızlı olur ve özensiz olur. Bugün olduğu gibi. Ben bunu daha detaylı, daha güzel keserim, daha özenirim. Neyse. Şimdi arkadaşlar bakın burayı bağladım. İpimi, burada yarım kalan ipime bunu bağladım. Buradan geçirdim. Şimdi kafamızı dikelim. Kafamızı da bakın şurası şuraya denk gelecek şekilde tabii ki dikiyoruz. Şurayı bir oturtalım. Burası kaymadan görünüyor herhalde net bir şekilde. Bu şekilde Kayram. Sana iğne gelecek Kayram. Bakın şöyle. Kayram şu anda omuzlarımdan, kollarımdan bana asılıyor. Biraz zor iş yapıyorum. Ben bir şey yapmıyorum ki. Yapmıyor musun? Sadece bakıyorum. Bakıyor musun? Gitmedi. Tamam. Kuş gibi tünedin omzuma Kayra. Koltuğa zor sığıyoruz. Kuşum ben Sen bir kuş musun? ben kuş kafa değilim ki. Değil misin? Evet. Evet bu şekilde. Şimdi kola geldik. Kafayı bitirdik. Kolunda bakın buralardan geçiriyorum. Fazla olan parçasını içine sokuyorum. Kafamın ipini çok uzun bırakmıştım ben. Şöyle yana getirelim. Ara resmin bozulmadı.
Benim resmim bozulmadı. Hemen boynun altına dikiyoruz. Aras'ın resmini mi bozdun Kayra? Bozmadım. Aras'ın resmi bozulmadı. Tamam. Aras'ın resmi güzel. Peki. Bak hiç bozum. Kendisi burada bir işler karıştırıyor. Ondan sonra diyor ki Aras resmi bozulmadı. Bir işler yaptın değil mi sen? Benim ses mes gitti arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Enerjim kalmadı. Acıktım. Ay. Kollar da bitti. Şimdi ayakları doldurup dikeceğiz demiştim. Şöyle bir miktar. Oturduk. Fazla ipini de buraya. Bisiklet olduk mu anne? Evet anne, birazdan size Kayroş'u da göstereceğim. Artık bunu hak etti. Saat 11'den beri başımda. Şu an saat kaç oldu? Oo, 3 olmuş. Düşünün, bir ürün işte ne kadar zamanımızı, vaktimizi alıyor. Şöyle şuraya koyalım bir ayağını. Bir ayağını da diğer yanına koyalım. Nerede diğer ayağımız? Şöyle yapalım. Oturur vaziyette olacak çünkü. Kayram, üstüme basma. Şimdi dikim işini bitirdik. 3 numara bir tığ aldım elime. 7 tane zincir çekiyorum. Sınıfım. 2, 3, 4, 5, 6. Dilerseniz bunu da keçeden yapabilirsiniz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane hemen yanına yarım trabzan yapıyorum. Tırnakım olacak. Bir tane Yoksa bana mı oradan yoksa İkili trabzan. için tırnakım olacak. Evet annem. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane daha. İkilisi. Evet, bir tanem az kaldı, bitiyor. Bir sessiz olun. Bana şiçi. Bir tane, evet, bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Nasıl bana? Bir tane daha. Hayır Aras. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Oğlum bir durun, bitireceğim. Allah'ım. Dokun. Şöyle, özür dilerim. Bir tane sık iğne dedim. Video açık çocuklar, lütfen. Neden bir şişik? Bir tane zincir çektim. Evet, resmin bozulmadı. Tekrar bir sık iğne yaptım. Tekrar bir trabzan yapıyorum üste. Bana şiçiti ne kadar yaptın? Tekrar bir trabzan yapıyorum. Sana şiçit sarı mı yapacağız? Yoksa sana şiçit mavi mi yapacağız? Yarım trabzan yaptım. Şimdi burun yapımını anlatıyorum. 3 numara tığımı aldım. Koyu mavi bir ip aldım. 7 tane zincir çekiyorum. 1, Aras, 2, resmin bozulmadı değil mi 3, Aras? 4, 5, Resmin 6 ve bozulmadı 7. Değil mi Aras? Evet. Sessiz olun çocuklar. Hemen yanına bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane yarım trabzan yaptım. Hemen yanına bir tane ikili trabzan. Bir tane ikili trabzan daha. Hemen yanına tekrar yarım trabzan. Hemen yanına bir tane sık iğne daha. Bir tane de zincir çekelim. Şu şekilde yeterli olacaktır. Dikmek için ip bırakalım. Dilerseniz burayı keçeyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde burnunu da diktim. Kayra lütfen ama. Evet arkadaşlar, yorucu bir gün oldu. Burnunu da böyle diktim. Dilerseniz şöyle yapabilirsiniz. Keçeyle de yapabilirsiniz. Ya da daha büyük bir burun dikebilirsiniz. Şimdi ayak tırnaklarını yapalım. Çocuklar iyice sabırsızlanıyor. Anne, bana bu maviyi vereceksin değil mi anne? Hayır, ben Şu şekilde. diğer. Evet. İpimi aldım. Şimdi tırnaklarını yapalım. Bir tane zincir çektim. Ayağın bakın şu sırasından önden, ikinci sırasından alttan Ben verecek mi? buraya yerleştirdim. Aras. 2 zincir çekiyorum. Tekrar şuradan Bana
ilmeğimi ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Buradan ipimi geçiriyorum. Bana bu anneme. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Dilerseniz bunu şimdi ben bunu böyle yapıyorum ama anahtarlık tarifimde daha detaylı görebilirsiniz. Benim şu an hızlıca bunu bitirmem lazım. 1, 2. Evet, bu şekilde tırnağımızı yaptık. Bir zincir çekip tekrar geri dönüyorum. Anne. Tekrar 2 sık iğne yapıp Bana süt içmiyorsun anne. altından geçiyorum. Anne bana süt içmiyorsun. Hala konuşuyorsun Kayra. Sus demiştik. 2. Bana ben pembe örmeyecek bana. Evet, bu şekilde sıranın sonuna geldim. Bir zincir çekip kapattım. İpimi kestim. Bu iki ipimi de birleştiriyorum. Kalan ipimi de şu aradan çekiyorum. Tamam. Tırnağımız da bu şekilde. Evet, stitchlerimiz bitti arkadaşlar. 2 tane. Şu şekilde boyutlarını göstereyim. Bakın anahtarlık boyutu ve stitchlerim. Bakın ipin yapısına göre ne kadar da değişiyor. Aynı marka aldım ama pembesi daha kalınmış. Pembe ip daha büyük oldu. İp mavisi daha inceymiş. Daha küçük, bir tık küçük oldu. Dolayısıyla eğer daha büyük örmek istiyorsanız arkadaşlar tığ numaranızı 5 değil de 7-8 tutun, 10 tutun, ipinizi kalın tutun, kocaman bir stitch öreceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Eksiklerimi de yazabilirsiniz. Düzeltmeye çalışırım. Teşekkür ediyorum. Kayra bana göster stitch'ini tatlım. Bak bir çocuğun elinde boyutları bu şekilde arkadaşlar. Kayram sen de göster. Hadi tatlım. Bak sabahtan beri bekledin bunun yapımını. Görüşürüz. Sizi seviyoruz.